hocam başlayabiliriz. Bismillah. Yani izleyen genç arkadaşlar bazı görüntüleri kafada yanlış kurmasın. Bazı Japon filmlerinden çıkma bir Bodrum katında. Geçen videodan yani bugüne kadar bir Japon'a sevdalandım. Çünkü tek başına geldin sen. Evet, tek başına. Tek başına 20 yaşında. Ama güzel oldu. Okey. Bakalım 20 yaşındaki birinde nasıl bir etki çıkacak. Afiyet olsun. Atıştırmalıklardan bir tanesi diyebilirim. Olaya müdahil olma zamanım geldi. Afiyet olsun. Oh. Elimle besliyorum Japonya'da Türkleri. Afiyet olsun. Okey. Evde, Türkiye'de bilgisayar başında izleyen değil, direkt Tokyo'da, Japonya'da sizinle beraber videoda duran birisiyim şu an. Güzel, Çok güzel gerçekten değil. tuhaf geliyor bana. Maşallah. 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 Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'dayız, Tokyo'dayız. Kapalı kapılar ardında bir yere geldik. Çok güzel bir videonun başlangıcı için ben aç geldim. Siz de aç mısınız? Mikrofon. Açım. Umum Akademi'nin yüzü olan Ayşe Hanım'la birlikte, yeni kameramızla birlikte yeni teknolojiyi sizin ellerinize verdim. Top sizde. Teşekkür ederim. Kendimi Bu da nasıl çevireceğim? aynen. Çeviriyorum. Döndürürseniz. Merhabalar, ben Himan Akademi'den Ayşe. Bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Çok güzel bir videonun başlangıcı olur umarım. Bu Bodrum katı mı yani? Evet, Bodrum katı. Yani izleyen genç arkadaşlar bazı görüntüleri kafada yanlış kurmasın. Bazı Japon filmlerinden çıkma bir Bodrum katındayız. Neredeyiz şu anda? Biz şu anda Human Akademi'nin 3. binasındayız. Buraya daha önce hiç gelmediniz. Burası normalde kısa dönem gelen öğrencilerin ders aldığı bir bina. Yani turist vizesiyle vesaire gelen öğrencilerin ders aldığı bir bina. Burası daha görece uygun olduğu için bugün sizi burada ağırlıyoruz. Bahsettiğim Japon filmi sahnesi bu sahneydi. Gelen arkadaşlar var. Hal hatır soracağım. İsimlerini soracağım. Ne yapacağız bugün? Japon yemeği yapacağız. Takoyaki yapacağız. Sokak yemeği, bir de onigiri yapacağız. Meşhur Japonların atıştırmalı onigirisini yapacağız. Onu kim çizdi? Ayşem siz mi çizdiniz? Yeni bir kelime öğreniyoruz. Japonca ahtapot taco. Tako, bir de yaki var. Evet. Yaki de var. yakmak demek. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Tanıyabilir miyiz seni? Adım Yunus Emre Anay. İstanbul'dan geldim. 20 yaşındayım. Daha yeni oldu. Yeni öğrencilerden. Japonya'da yeniyim yani. 3 hafta falan oldu geleli. 20 yaşında Japonya'ya, Tokyo'ya gelen arkadaşlarımızdan birisi. Uzun dönem için buradasın. Uzun dönem için geldim. Yani normalde daha erken gelecektim. Ablamın düğünü vardı. Onu bekledim. Yani normalde 18 yaşında gelmeyi düşünüyordum buraya. Gelebildim en azından. Genç yaşında Japonya'ya, Tokyo'ya gelenlere karşı böyle bir konuşmak istiyorum. Çünkü tek başına geldin sen. Evet, tek başına. Tek başına 20 yaş. Bizim birkaç arkadaş daha vardı genç yaşında Japonya'ya, işte Tokyo'ya gelen 20 yaşında. 20 yaşında hatırlamıyorum. Düşünüyorum yok. PlayStation oynuyorduk. Bir kuytu köşede bir yerde. İstanbul'un sokaklarında birbirimizi kovalıyorduk. Vallahi. Sen kalkmışsın gelmişsin buraya. Sonrası işte meslek okulu düşünüyorum. Meslek Sevmem okulu. hakkı. Yani Güzel. amacım yerleşmek Japonya'ya, yani yaşamak istiyorum. Sen ne güzel kokuyorsun ya. Sen mi kokuyorsun? Evet. Ne güzel kokuyor böyle. Sağ ol abi. Vallahi işini biliyorsun ha. Burada yaşayacaksın, meslek okuluna gideceksin. Ne üzerinde bir hedefin var? Araç Neyden? üzerine düşünüyorum. Araç, otomotiv Otomotiv üzerine gitmek düşünüyorum, evet. istiyorsun. İlgin var. İlgim var, evet. İlgin var. Güzel. Yunus Emre ile de daha bol bol denk edip konuşuruz. Hikayesini ileriki zamanlarda da kendisi Tabii, isterse tabii, kanalımıza da konuk alabiliriz 20 yaşında. Yunus Emre'nin bir 20 yaşındaki hali bir 25, 30, 35 Öyle gider. böyle gider. YouTube kalırsa ben bir 50 yaşıma geldiğimde. İnşallah abi. Teşekkürler Rica Yunus ederim. Emre. Yemekte görüşeceğiz. Görüşelim abi, sıkıntı yok. Bakalım. Yani çok tecrübem yok ama görüşebiliriz yani. Basit şeyler yapacağız. Onigiri, takoyaki derken senin için Hokkaido'dan Japon hanımefendi getirdik. Kanalımızın bu aralar düzenli konuklarından Samet Parlafonse. Bana Fransızcayı öğretmen lazım Samet. Parlez français. Je m'appelle, Je m'appelle Jim Kun. Düğünlü bir şey vardı. O neydi ya? Düğün neydi? Düğün neydi ya? Düğün, mariage, Dü. Sadece dü. dü, Dü. 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 Yok mu dü? Yok. Böyle bir şey yok mu? Araya böyle serpiştiririm diye kalmış. Samet de videolarımıza katılan, sağ olsun bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımızdan. Bugün de çağrımızda koştu geldi. Geçen videodan yani bugüne kadar bir Japon'a sevdalandım. Yani türlü hikayeler, böyle iş görüşmeleri olsun, hikayelerim var. En son seni bıraktığımda 3 tane Çinli kız arkadaşla çeşitli romantik hikayelerim vardı. Gece hayatı videomuza katıldım. Bu kısa sürede de bir Sakura hanımefendi. Evet ama yasak aşk gibi. Bugünkü konseptimiz ama onigiri takoyaki. Değil mi? Değil mi? Yani, Yani işte ona- bu videoda konuşamam. Başka bir videoda. Sen şey yaparken, o yosun yaprağını Değil mi? kıvırırken ben geleceğim yanına. Merhabalar, ben Necmettin. Benim de diğer arkadaşlar gibi bir 2-3 hafta oldu geleli. Şu an adapte olmaya çalışıyoruz. Ben diğer arkadaşlar gibi ne Fransızca
anlatacağım var mı veya genç de değilim ama ben de buradayım neticede. 26. Gençsiniz ya. Gençsiniz. En yaşlı benim. Bir yıl 9 aylık kurs için geldim. Hatta sizin videonuz vardı Ayşe Hanım'la. O videoyu izleyip ben aslında zaten aklımda vardı yani gelmek. Arayı bir daha söyleyelim. Sizin Ayşe Hanım'la videonuz vardı Human Akademi olarak. Türkiye'den de gelebilirsiniz dil okuluna şeklinde. O videoyu izleyip geldim ben zaten. Human Akademi'den böyle bir Japon şirketinden aslında Türkçe içerikler yapmak, bu denli aktivitelerin içine girmek çok güzel. Burada yaşayan arkadaşlarla böyle bir sosyalleşmenin içerisine girmek bence güzel. Çünkü burada bir hep görüyorsun asosyallik, bir şeylik var, bir girememe var sosyal hayatın içerisinde. O yönden güzel. Samet biraz hızlı o konularda. Hadi maşallah var. Sende hedef nasıl? İlk amacım Japonca öğrenebilmek. Japonca öğrendikten sonra Türkiye'ye de geri dönebilirim veyahut burada yüksek lisans yapabilirim veyahut mümkünse buradaki uluslararası bir firmaya belki girebilirim. Hangisi nasip olursa uluslararası ticaret ve lojistik ama otomotiv sektöründe ilerlemek istiyorum ki Türkiye'de de Renault'da çalışıyordum ben. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. İstemi Yapgu'dan. Lazia. Evet. Lazia. Ben de arkadaşlarım gibi yeni geldim. Bir ay oldu. İşte uzun dönem için geldim. Teknolojiden biraz uzak benim meslek. Hukukta avukatım. Ve burada işte yüksek lisans amaçlıyorum. 2 yıl mesleğimi icra ettim. Ticaret hukuku, denizcilik hukuku. Birçok alana baktım. Yüksek lisans yapmak istiyordum yurt dışında da. Japonya vesile oldu. Hukuk üzerinde okuyan, onu Ayşe Hanım'a sorarız. Ayşe Hanım şu anda Japon kablolarıyla uğraşıyor da. Her işe bakıyor Ayşe Hanım. Burada hukuk üzerinden böyle çalışan bir iş bulan denk geldiniz mi ya da nereden ilerleyebilirler? Burada yüksek lisans yapmazsa çok zor çünkü aynı Türkiye'deki baro sınavları gibi burada da sınava girmeniz gerekiyor. Teknik terimleri vesaire okulda öğrenmeniz çok mümkün olmadığı için ona ekstra çalışmanız gerekecektir. O yüzden de aslında yüksek lisans olarak konuştuk biz İstemi Bey'le. Öncesinde burada yüksek lisans yapıp en azından hukukla alakalı teknik terimleri, o sınavın içeriğini çalışırsa sonrasında buradaki diplomasıyla iş bulabilir. Kapı var, açılacak kapılar var. Zaten otomotiv sektörüne ilgisi olan arkadaşlar, orası biraz deniz derya. Hokkaido'dan sevgili Takashi Hanım da bugünkü videomuza dahil olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Takashi-san, konnichiwa. Merhaba. Merhaba. Benim adım Takahashi. Memnun adım. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Teşekkürler. Ben de Teşekkür ederim. biz de memnun olduk. Sürekli tekrar yaptırıyordu bana nasıl söyleyeceğim diye. Heyecanlanınca çok söyleyemedi ama Türkçe kitap aldı kendisi. Sizin videodan sonra Türkçe'ye merak saldı. Çay sipariş etmeyi, oralet sipariş etmeyi falan biliyor. Şu an neden bilmiyorum. Onlara çalışıyor. Efendim. Garson repliklerini de ezberlediği için. Teşekkür ederim. Güzel. Japonca okulunda Türkçe'ye ilgisi olan hanımefendi. Aksanı da güzel ama. Evet. Kulağa hoş geliyor. Evet. Takashi Hanım Hokkaido'lu. Evet. Hokkaido'nun şindesin. Hokkaido. Hokkaido'nun dokubaşı. Obihiro desu. Obihiro. Obihiro. Hokkaido'yu zaten biliyorsunuz, her videoda bir Hokkaido kelimesi takoyaki'de ve onigiri'de yardım edecek. Japon bilirkişi olarak getirdik kendisini. O zaman bugünkü jürimiz Takashi Hanım. Jüri sizsiniz. Judy benim. Japonya'ya gittin mi? Elimizde neler var? Onigiri için yabancı olmadığımız ton balığımız var. Yosunu etrafına sarıyorlar onigirinin. Sarmak isteyenler için değişik aromalı pilavlarımız. Hazır pilavlar. Evet, hazır pilav. Onigirinin içine koymak için aslında yapılan bir şey. Yumurta var, çeşitli baharatlar var. Şu mayonez zaten. Somon balığımız var. Natto var. Soyanın fermente Evet. edilmiş, Japonların çok sağlıklı olduğu için yediği meşhur kötü kokan yiyeceklerden bir tanesi. Evet. Kuru erik var. Japonların meşhur umeboshi dedikleri şey. Bu da onigirinin içine koyuluyor. Ekşi bayağı. Bu probiyotik. Bunu benim eşim, babası, kayınpeder 50 senedir yiyor ya. Sağlığa faydalı. Korelilerin kimiçisi. Lahanadan yapılan bir turşu, acılı bir turşu. İsteyen olursa değişiklik olması açısından aldık. Sarımsaklı. Evet. Burada takoyaki malzemelerimiz var. Tako ahtapot demek. Az önce bahsetmiştim. Burada ahtapotlarımız var. Haşlanmış. Peynir var. Katsuobushi dedikleri bir şey. Kurutulmuş balıktan yapılıyor. Bunu üstüne koyuyorlar. Palamut. Yumurtamız. Çikolata koymak isteyen olursa diye Çikolata çikolata. mı? Bir dakika. En son takoyaki'nin içine. Tatlı olarak öğrenciyken biz yapıyorduk. O yüzden hani isteyen olursa diye getirdim. Japonlar yapmıyor o kadar. Yabancı öğrenciler olarak biz takoyaki partisi yaparken en son bundan koyuyorduk. Bu biraz butik bir karar olmuş. Evet. Yeşil soğanımız. Takoyakimiz için un karışımı var. Burada da takoyaki sosumuz var. Bu mısır. Kızartabilmek için yağ. Bir Japon şirketinde Human Akademi'de yemek yapmaya başlayalım. Güzel, enteresan, ilginç bir video olacak. Her gün sayı çoğalıyor değil mi? Evet. Mezun olanlar var, gelenler var. Şu an hala 100 civarındayız. 100 civarından çok ileri gidemiyoruz. Ben tek başıma aldığım
aldığım için Türk öğrencileri daha fazlasını alamıyorum ama gelenlerle gidenlerle ortalama 100 civarında hep ilerliyorum. Şu anda aktif olan bir Evet, kişi. evet. Hani mezun olan öncesinin son Yok, bir onlar iki değil. senede derken bayağı bir sayı yüksek aslında Women Akademi'de. Genelde Türkler, mezun olanlar, yeni gelenler, Japonca öğrenimi hakkında Türklerin neler dikkatinizi çekiyor, ne durumdayız? Türkler olarak aşırı büyük bir problemimiz yok. Japonca öğrenme konusunda gayet hızlı ilerliyorlar. Özellikle konuşma konusunda. Türklerle alakalı yaşadığımız en büyük sorun kanjiler maalesef. Bizde hani öyle bir şey olmadığı için o kısımda zorlanan öğrencilerimiz oluyor ama ilk 6 ay kadar bir sürede eğer alışma sürecini atlatabilirlerse sonrası aslında çok da zor geçmiyor. Burada yalnızlık çekenler olabiliyor. Şu an en büyük aslında problemimiz onlar diyebiliriz. Dert sıkıntı olarak ne söylüyorlar size? Yarı zamanlı iş bulmakta son zamanlarda zorlanan öğrencilerimiz var. Çünkü yeni politik değişikliklerden sonra yabancılara karşı Japonca daha fazla olsun gibi bir algı oluştu. Yarı zamanlı işte bile hani böyle N3 olsun, N4 olsun gibi şartlar arayan yerler çoğaldı. O yüzden o konuda problem yaşayanlar olabiliyor. İş bulma konusunda yine çalışma vizesi şartlarını da zorlaştırdıkları için mezun olduktan sonraki sürece hazırlanmak için daha da erken başlamaları gerekti artık. Eskiden bir tık daha kolaydı. Özellikle Japonca ile çok haşır neşir olmasanız bile atıyorum üniversite diplomanız varsa başka yerlerde çalışabiliyordunuz. Şu an onu da biraz kısıtladılar. Hani Japonca şartı koştular. N2 en azından olsun diyorlar. O yüzden o kısım biraz zorlamaya başladı ama çalışırsak yapamayacağımız bir şey yok. Pozitif bir notla bitireyim. Güncel bir bilgiyi de almış olduk Ayşe Hanım'dan. Ben bir hediye getirdim de. Uy bayağı da ağırmış yani. Ağırlığına bakın. Böyle küçük detayları çok seviyorum Japonya'da. Baklava mı? Takashi Hanım az önce lokum mu diye sordu. Lokum Bence mu? ambalajına bak böyle lokum mu olur dedim. Böyle lokum olur Japonca mı söylediniz? Evet. Güzel. Ayşe Hanım kamera kapalıyken çok güzel küfür ediyor Japonca. şaka. Ben orayı keselim yok. Etmiyorum ama. Açacak. Tırnağım olan Benim var tırnağım. şöyle bir şey. Jöle getirdim. Ağzımız tatlansın diye getirdim. Bir dahakine baklavayla lokum getireyim. Eldivenlerimizi takalım arkadaşlar. Bismillah. Bismillah deyip başlayalım. Pirinçleri buraya alalım. Alabilirsiniz. Size iş verdi. Ton balığını haşlayarak yapıyorlar bunu. Salatalara koyduğumuz. Onu mayonezle karıştıracağız. これを入れます。で、ツナマヨ。 Bunun ikisini birleştirince tuna ton balığı, mayonezinin mayosunu alıyorlar. Tuna mayo diyorlar. Başta yağını kullanmayacağımız için yağını kaba süzdürüyoruz. Yağ da güzel olur aslında. Ha. Pirinçleri kaba aldık. Hazır pirinçler burada markette de satılıyor. Ne oldu? Ne istiyor Takashi Hanım? Takashi Hanım istediğini hemen getirin. Ton balığının yağını ayırdık. Bu arada onigiri günlük hayatta çok kullanılan bir şey. Ayşe Hanım'ın da seçmesinin sebebi o. Japon'un böyle ayaküstü atıştırmalığı gibi. Lezzetli duruyor. Ha. Elle yoğursa aslında böyle çiğ köfte yoğurur gibi. Hazır Türkçe... Pirinçleri ezmemesi lazım. Pirinçleri ezmemesi これを lazım. 混ぜてお米の Sıcaklığını alıyoruz biraz dedi. Böyle karıştırarak. Sıcaklığını alıyor. Ama bu hazır değil miydi zaten? Hazır ama mikrodalgada ısıttık. Ha, çok konulmuyor. Bu kadar yeter diyorsunuz. 皆さんの前に引いた方がいいですか？これ。Herkes önüne bir parça çıkartırsa oraya pilavı koyacağız. ここにラップの上にお米を広げて Söylediğimin aynısını Japoncasını söyledi. Biz de boş değiliz. Aynı miktarlarda alın. Şeklini oluştururken üçgen yapacağız dedi. Şöyle streç filmin üstüne koyup yapmak şu an bana bir tık garip geldi. Ama bunu da yapıyorlar yani. Genelde böyle elin üstüne koyup elin üstünde yapıyorlar. Böyle daha kolay. Öbür türlü elinizle sadece şekil vermeniz gerekiyor. O bir tık profesyonellik gerektiriyor. İlk başta güzel olmuyor. Arkadaşlar Hokkaido'ya gideniniz var mı? Bir Hokkaido'lu ne diyorsa yemek konusunda gözünüz kapalı dinleyebilirsiniz. Böyle diyorsa böyle. Orijinali böyle. Kombindeki yalan. Evet, haklısın. Teşekkürler. Muttekimus. Su mu lazım? Getirelim ama. Nerede? Hemen su getirelim. MasterChef'in Tokyo ayağında bugünkü performansını da Ayşe Hanım Japonya'ya gittin mi? Şefim Japonya... Hayır. günlük bütçesini bize ayırdı bugün. Elinizi ıslatırsanız pirinç daha az yapışıyor. Sushi'de uzman mısın? Sushi çok güzel yerim ama bir kere öğrenirsem en uzmanı benim. Neden sushi ustaları çoğunlukla erkek? Erkeklerin elleri pilava yapışmıyor. Kadınların elleri yapışıyor. Kadınların vücut ısısı daha yüksek olduğu için. Evet, vücut ısısı yüksek. Abi ne oldu? Kaşla göz sen ne yaptın böyle? Güzel, tam böyle anime filmlerinden çıkma bir şey olmuş. Animelerde gördükçe öğrendik izleyerek. Hadi atma gayret.
Abi. Çok koydum benim yüzümden oldu. Biraz daha pirinç verelim. Olur hiç önemli değil. İlk onigirinin günahı olmaz arkadaşlar. Ha, maşallah ya. Takashi Hanım hemen hazır yiyecek. İstemi deyince de aklıma sürekli Lazia geliyor ya, kusura bakma ya. Şu orta, şu hangi parmak? Şu mu? Şu oradan baskıyı veriyor. Türkiye versiyonu, bu Hokkaido versiyonu, bu da Kasımpaşa versiyonu. Bir tık tombik bir onigiri oldu ama doyurur. Güzel. Herkes kendine göre. Kim ne yapıyorsa onu yiyecek bu arada. Top oldu. Öğretmenin yanına götürelim sizi, bir göstersin isterseniz. Fransa usulü mü? Fransa usulü yani ayıcık. Onigiri, j'ai mis du kimchi dedans. J'essaie de faire un triangle avec mes mains. C'est un Khiyar peu mı? triangle. Hyon. Oluyor. Güzel. Sensei. O şekilde kudasai. Bu elinizi bu şekilde yapacakmışsınız. Ondan sonra döndürüyorsunuz. Sonra tekrar bastırıyorsunuz. Yukarıdan da böyle yaparken şu parmaklarınızla böyle bastırıyorsunuz. Sen daha uzun süre buradasın. O iki parmağı dikkatli, güçlü kullanman lazım. Dikkat ettiyseniz Takashi Hanım pilavı küçük oldu. Ama sen çok hızlı gidiyorsun. Ben kaçırıyorum. Programımız da 2 hafta sürecek. MasterChef Tokyo olarak. Maşallah ne güzel yap. Çalıştığım part-time işte hastalar için bol bol yaptığımız için artık elim böyle biraz otomatikleşti. Ben farkında olmadan yapıveriyor. Güzel gidiyor, güzel. Yosun yaprağı ne kadar tatlı ya. Çok şekeri, güzel duruyor. Güzel. Samet daha Fransa immigration'dan daha çıkamadı. Daha orada. Tam Japon olamadım. Bir tık böyle hafiften Fuji'ye benziyor yukarısı gibi. Fujisan oldu biraz. Biraz Fuji'ye benziyor. Bir tane de ben de denesem. Canım çekti ya. Teşekkürler. Videoda çıkmak istemediniz ama ben sizi tanıyorum jinekolog hocam. Oturur sohbet ederiz. Senin istediğin videoyu yaparız. Yüzünüzü gösterecekseniz konuşur muyuz o zaman? Güzel. O zaman bir sonraki videomuzun spoilerı şöyle olsun. Tokyo'da jinekolog Türk hocamızla birlikte Japonların sorunları. Bunun orijinali de eldiven yok galiba. Ben dokunayım ya. Kendimiz yiyeceksek gerek yok değil mi? O zaman ben bir hissedeyim. Tamam. Şimdi hem bunu ele alıyorum. Şöyle ele ama benim elim vıcık vıcık olacak. Evet, çok güzel bir iş yaptım şu anda. Kamerayı da tutamayacağım. Video bitti arkadaşlar. Jinekolog hocamdan yardım istiyorum. Bu niye bu kadar yapış ya? Buranın pirinçleri öyle. Niye O yüzden dedim biraz daha ıslatsaydın. Arkadaşlar öncelikle yapılmayanı göstermek istiyorum size. Şöyle bir şey yok. Şöyle yapmayın. Vıcık vıcık oluyor. Bunu göstermek istedim. Bunu ben tek tek yiyeceğim. Ben şöyle yapayım. Böyle bir şey yok. Yakın, aşağı şu görüntüyü hep göremeyiz de yakın çekim diyelim. Ben biraz daha koysana Takashi. Biraz daha koy. Bunu ben yiyeceğim galiba. Yapışacak mı? Hangi marketten aldın? O markete gitmeyelim bir daha. Ulan beni Hokkaido'ya almayacaklar ya. Güzel oldu. Çıkın deriz biz. Bizim oralar çıkın derler. Ama bu da böyle şeyler de var. Orada iyi desu ka? Okay. Küçüklükte şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Japonların 10 parmağının onu da çalıştırmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. 34 sene sonra karşıma çıktı. Küçük yaşta, hocam da hak verecek. Erken yaşta çocukların parmaklarının hepsini öyle bir çalıştırıyor ki Japonlar zeka seviyeleri çok yukarıya çıkıyor. Mesela kolaylıkla yaptı. Ben böyle bakıyorum. Ama şu bende yok ya. Kapatmayın ama. Çözeceğim. Okay. Okey. Tamam. Takashi Hanım Türkçeyi söktü ya. Ondan böyle alıyorsun. Oo güzel oldu. Bence bu cover güzel kapattı. Turkish onigiri. Türk işi onigiri oldu. Sponsorluğu çekmezler değil mi benden Omuna Akademi? Bunları yiyeceğiz mi? Yiyelim mi? Yiyebilirsiniz. Yiyelim mi? Herkes şeyini, onigirisini göstersin. Birden 10'a kadar hocam bir puan versin. お名前は何ですかNecmettin desin. 9点です。すごい。 Necmettin'e 9 puan. 綺麗ですね。7点にします。長いですね。7点にします。 7 puan geldi. Bu da ne yaptığını tam olarak bilmeyen Japonya'da bir YouTube kanalı işleten bir arkadaşımıza ait. Hocam. 2点。 2 verdi. Dedi ki senin yapacağın onigirinin arigato gozaimasu. Arigato 2 yine iyi bence de. 2 yine iyi. Hiç de vermeyebilirdi. Tadakimasu diyelim, afiyet olsun diyelim, yiyebilirsiniz. Ayşe Hanım. 美味しいです。いい。 İnsanın zaten kendi yaptığı kendisine güzeldir. Ele aldım ya, orada bitti olay. Ayşe Hanım'ın onigirisi. Yarım. Afiyet olsun. Güzel oldu ama şahitlerim var. Onigiri kısmını bitirdik. Burası böyle biraz eğlenceli bir tarafıydı. Hocam başlayabiliriz.
Bismillah. Kendi unu, bu ne unu? Buğday ununun içerisinde soya gibi, daha böyle tuz gibi başka malzemeleri de birleştiriyorlarmış tadını vermesi için. İçine yumurta koyuyoruz, biraz su koyuyoruz, o kadar. Belli bir ölçek var mı? Aşağı yukarı böyle 10 kişiye yetecek kadar galiba. 80 kadar olması lazım hepsini yaparsanız. 40 kadar yapalım dedik şimdi. 40 top. 40 top. 40 top yapacağız. Bu arada toplarda şöyle bir örnek göstereyim. Onun bir Şunun tık daha yarısı gibi küçüğü, oluyor. Evet. Tutun bunu da. Türk gibi kırıyor ya maşallah. 600 mililitre su koyacağız. Biraz cıvık bir hamur oluyor. Çubuksuz iş yapmaz Japonlar. 2-3 kere de koyacağım suyunu dedi. Bir anda boşaltmıyor. Sakura hanımefendi takoyaki topu yapacağım Şey da. unuttum, o da Hokkaido'lu. Sakura Hanım Hokkaido'lu. Ya sen var ya. Değil mi? Sen var ya gençliğimi görüyorum sende. Kaç yıl sonra bakacağım yani kendi halime bir de. Sen istiyorsan yaptığın şeye biraz bak şu anda. Değil mi? Yok yine o kadına düşünüyorum yani. Kafamda da o. Babaannemin yaptığı börek hamuruna benzedi şu an. Nasıl davalara bakıyordunuz? Hokkaido'da 200 dönümlük bir arazimiz var hocam. Çiftlik yapacağız. Takashi diyor, vermiyor. Burası diyor, orayı geçemezsiniz diyor. Kağıt üzerinde de orası bize ait diyor. O da dikme tikmiş. Bizim Malatya tabiriyle tikme koymuş, taş koymuş. Burası da benim diyor. Ne yapmamız lazım hocam? Hocam hiç oralı olmadı şu anda. İşine odaklı. İşte hallederiz onu. Çıkışta halleder miyiz? Tamam, gözü kırptıysanız tamam. Japonca nasıl gidiyor Japonca? Öğrendiğini hissediyor mu? Türkiye'de az az çalışmıştım. Yani şu an anlatan konuları biliyorum. Güzel tekrar oluyor yani. İşletim tarzı güzel. Hocalarla, arkadaşlarla pratik yapıyoruz. Sonra işte yazıya geçiyoruz ve sonra dinleme olarak bitiriyoruz. Yani ders akışı falan güzel yani. Beğeniyorum. Çok dersleri seven birisi değildim. Lisede falan hani yatarak geçirdim full dersleri ama Japonca güzel geçiyor. Yani sınıf arkadaşlarımızla da güzel anlaşıyoruz. Nerede kalıyorsun? Nasıl bir yerde kalıyorsun? Numabukuro'da kalıyorum. Şehir az şu anlık. 62.000 yen faturalar dahil veriyorum. İlk başta hani Able'la falan iletişime geçtim emlakçılarla. Hani dedim gelmeden bir ev tutayım ama başta biraz yüksek çıkıyor ev ücretleri. 100.000-400.000 yen gibi istiyorlar. Bir şehir asla başlayayım, 2-3 ay takılayım ondan sonra yavaştan ev bakarım. Eşyalı, fatura, internet falan her şey içinde dahil. İşimi görüyor yani. Okula da yakınım. 2-3 durak sonra okulayım. 10 dakikaya geliyorum. Çalışıyor musun part-time olarak? Yok şu an değil. Banka hesabımı bekliyorum. Banka hesabım çıktığı zaman iş arayacağım. O kadar şey doldurmanıza gerek yok. Ahtapot da gelecek. Evet. Ahtapot koysun. Ahtapotlar biraz büyük gibi sanki. Evet, makineye biraz. göre. Samet nasıl gidiyor Japonca? Çok iyi gidiyor. Ya çok kötü gidiyor ya. İş görüşmesine gittim. Böyle her şey normal geçiyordu. Yani kadınla konuşuyordum vesaire. Japonca kullandı. Sanki Japonca değildi. Temizlik işi. Otel. Kat hizmetleri. İşte ilanda oradaki çalışanlarla veya müşterilerle muhatap olmayacaksın. Ama iş görüşmesine geçince sanki onlarla muhatap olacağın gibi böyle bir Japonca istiyorlar. Bana bir tane soru sordu. O soruya cevap veremedim diye bana böyle bir şey dedi. Dekinay yani bu işi veremem sana. Ondan sonra orada iş görüşmesi bitti. Bu da bir tecrübe olmuş oldu İşte. senin için. Kötü oldu. Ya olsun. Burada iş çok fazla aslında. Sadece biraz kovalaman gerekiyor. Herkese iş var aslında. Burada da biraz kovalamak gerekiyor. Yavaş yavaş zaten iş görüşmesi yapa da öğreneceğim. Yani bir usulü var. Ayakta duracaksın. Durduktan sonra sana otur diyecek. Oturduktan sonra sana böyle yavaştan sorular soruyor. Soruyu sorunca tek o soruya cevap vereceksin. O soruya cevap veremezsen yok. İşin yok yani. Sen bu arada kaşla göz arasında bir de Sakura, Hokkaido'da Sakura hanımefendiyle de tanıştın. Jackpot yapmışsın bak. Takoyaki'nin amacı malzemeyi koyuyorsunuz, sohbet, muhabbet de genelde Japonlar böyle birayla tüketmeyi, içkiyle tüketmeyi seviyorlar. Atıştırmalıklardan bir tanesi diyebilirim. Olaya müdahil olma zamanım geldi. Nasıl gidiyor? Abi zor. Arkadaşlar donduramaydılar. Hocam bu yanmış ama bu. Kazıyalım altından. Artık yavaştan çevirmemiz lazım. Bunun ısısını düşürebiliyor muyuz biraz? Yok. Düşmüyor mu ısı? Isımız sabit. Size güveniyorum. Yapabilirsiniz. Ayşe Hanım çok kibar söylüyor. 5 kişi el birlikte yaktık demiyor. Ayşe Hanım öğrencilik yıllarınızda takoyaki yaptınız Yapıyordum, mı? evet. Yaptınız mı? Belli zaten. Tek eliyle çevirdi ya. Ankara'da okudum ben. Oradaki öğrencilik yıllarım değil, buraya geldikten sonraki öğrencilik yıllarımda yaptım. Japonya'da bu üniversite öğrencileri Takopa dedikleri bir şey var. Takoyaki Party dedikleri bir Ne şey. diyorsunuz? Takopa. Güzel çıkıyor değil mi ağızdan? Evet. Takopa. Ayşe Hanım bizden bıktı artık. Bıraktı ve gitti. Baktı ki olmuyor. Biraz zaman istiyor bu takoyaki'nin böyle bir olayı var. Biraz zaman istiyor. Bir de bu küçük makinede. Takoyaki ne ifade ediyor onun için? 家族で家で食べます。あと友達とたこ焼きパーティーをします。 Takoyaki partilerden bahsetti, arkadaşlarla yapılan. Bir de ailecek hep beraber toparlanıldığında da yendiğinden bahsetti. Ve toplu olarak yeniyor. Yakabilirsiniz ağzınızı, dikkat edin. Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Maşallah. Maşallahın karşılığı galiba bizde yok değil mi Ayşe? Yok ya. Maşallah yok galiba. Laf hiç Ey bilmiyorum. maşallah. Bir olan Yok değil mi? varsa Yorumlara yazabilir. Geldiğinden beri yemek konusunda nasıl bir düzenim var? Kendim evde yemek yapıyorum. Şehir House mu? Kendi evinde? Şehir House. Kira durumu nasıl? 60 bin yen ödüyorum ama benim şehir house'um biraz kötü bence. Çünkü hem çok daha ucuza bulunabiliyor hem de istasyona daha yakın yerlerde Suginami. Evet. Biraz uzak buraya. Değil 35 dakikalık bir trenle devam edebiliyoruz. İstasyondan eve kadar yürümem yaklaşık bir 15-20 dakikamı alıyor. Kirası da ona göre biraz pahalı kalıyor. Çalışıyor musun bir part time işte? Şu an arıyorum. Banka hesabımın açılmasını bekliyorum hala da. Yeni geldiğimiz için. Bizde öyle bir ilk etapta bir prosedür oluyor. Banka hesabı ne kadar sürede açılıyordu? 14 Haziran'dan itibaren oturum kartı ile My Number kartı birleştirdiler. Eskiden ayrı ayrıydı. Şu an birleşik. Hatta belki sizde de vardır yeni gelenlerde, yok mu? İnternet sitesinden JP Bank'in bu Yucho Bank dediğimiz bankanın internetten doldurursak bilgileri PDF olarak çıktığı sonrasında kombinden çıkartırız. Evimize en yakın veya okulumuza en yakın JP Bank istasyonuna gidiyoruz. Oradan veriyoruz. Ha tamam diyor. Zaten evrakların hazır diyor. Direkt işleme koyuyor. Ben öyle yaptım. Çok sıcak oluyor bunların içi. İçi tam pişmiyor. Biraz böyle akışkan oluyor. O yüzden çok sıcak oluyor. İta'daki mas diyelim, afiyet olsun. Öyle dediniz ama tekte götürdünüz. Peynir attım. Peynir at. Peynir at. Oktopot. Ahtapot. 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 Ahtapot yiyorum. Çok yiyorum. Pek benim ağız tadıma uygun değil, sevemedim. Ama fena da değil gibi. Bir 3-5 ay sonrasında alışırsam belki neden olmasın ama özellikle de ahtapotun o tadı ilk defa ahtapotla denedim bu arada. Hoşuma gitmedi. Ahtapot olmasa belki yiyebilirim bu arada. Japonlar böyle pişirip de yiyor. Çiğ de yiyor. Böyle sashimi Evet. gibi de Evet. yapıyor. Bebek ahtapotlar da var. Hassasiyet olanlar için biraz zor olabilir. Sıcak sıcak dikkat edin. Dilim yandı, dilim. Yeni geldi. Çok hırpalamayın kendiniz. Daha yolun başındasınız. Varyasyon yapıyoruz. Ayşe Hanım'ın mutfağı. Evet. İsmi de çok uyumlu. Human Akademi su mu yapıyor ya? Müşterilere gelen müşterilere vermek için özel ambalajlı bastırıyoruz. Erik turşusu, Japon eriği bizdeki eriklerden biraz farklıdır. Japonların özellikle sabah kahvaltıda probiyotik olarak da kullandıkları Japon mucizesi diyebilirim. O güzeldi. Benim kayınpeder 50 senedir bunlardan yiyor. Günde bir tane yiyeceksiniz arkadaşlar. 50 sene sonra faydasını göreceksiniz. Görüyorsunuz Human Akademi'de her türlü iş yapılıyor. Ayşe Hanım'ı Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Okulla alakalı, eğitimle alakalı sorunuz varsa Sorularınız varsa, danışmak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Japonya'daki hayatı merak ediyorsanız. Genelde şey de oluyor. Yani mesela şu an lise 1. sınıftayım, lise 2. sınıftayım. Çok ileride düşünüyorum ama işte Japonya nasıl bir yer, Japonya'daki üniversite sistemleri nasıl diye yazanlar da oluyor. Hiç çekinmenize gerek yok, yazabilirsiniz. Yani şu an illa hemen gelmenize gerek yok. Aklınıza takılan bir şey varsa Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Human Akademi'nin web sitesini de koyacağım. Fiyatları, güncel şeyleri görebilirsiniz değil mi Ayşe? Evet, evet. Güncel olarak bütün erişebileceğiniz kursları, online eğitimleri, yüz yüze eğitimleri hepsini bulabilirsiniz. Tokyo'dayız. Osaka versiyonu var. Osaka'da ne yapıyor? Osaka'da artık pavyona gitmesi Pavyona. Human Akademi'nin hizmetlerinden host club'lara ayrı bir bütçe ayrılacak. Ama ben geçen öyle bir şey okudum. Burada Japon şirketleri bütçe ayırıyormuş diye duydum. Hiç bilmiyorum. Benim haberim yok. Böylesin. Japon şirketleri Ayşe Hanım bilir kişi gibi tutuyorum da. Doğru mu? Şimdi bazı Japon şirketleri parlayan yüzlerle bakıyorsunuz bana şu anda. Fon ayırıyor. Gidin kafanızı dağıtın arkadaşlar. Takashi amcam, Takashi abi, Takashi dede. Gidin orada bir kafanızı dağıtın diye fon ayırıyor. Böyle şeyler var. Evet, yolu Japon şirketine düşen olursa yeşillendirsin. Giden olursa yazsın. Japonları bir kelimeyle özetler misin? Bir kelime. Sence Japonlar? Çok kuralcılar. İş çıkışında 5'te 6'da oluyor. Yürüyünce dikkat etmeyerek mesela böyle bir atıyor, omuz atıyor Ha, yani. omuz atma olayı mı? Japonlarda genel olarak bir mental sorun var aslında. Kendini açamama, bu bireysel olma, kolay kolay arkadaş edinememe. Bir şeyleri dışa vurması gerekiyor ya. Pavyonlar. Direkt aklıma o geldi mesela. Adamın gidip böyle bir sinirini, stresini bir şeyin atması lazım. İşte atamayanlar ne oluyor? Bazen sosyal medyada karşıma çıkıyor. Gidiyor birine omuz atıyor. İşte mesela kadınlara ikinci planda kötü davranan aslında böyle bir
orta yaşın üzerinde çok fazla erkek var diyebilirim. Dediklerine biraz katılmakla beraber biraz daha vakit geçirince aslında yer yer Samet'e hak veriyoruz. Tokyo özelinde biraz öyle. Tokyo'da burada biraz gördüğünüz gibi aslında herkes işinde, gücünde, kimse kimseyle çok muhatap olmuyor. Biraz bazı yerlere gidip Japonlarla ancak kaynaşabiliyorsunuz. İşte içki içmeyi seviyorlar diyelim. Bar ortamı, kulüp ortamına gidince birilerle denk gelebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Yoksa sokağın ortasına giderken biriyle bir sohbet, muhabbet etmek ya da bir şey sorduğunda cevap almak biraz zor olabiliyor. O yüzden Japonca öğrenmek için buraya kadar geldiniz. Disiplin. Robotlar direkt özetliyor. Biraz duygusuzluk var. Öncelikle adamlar inisiyatif almayı sevmiyor. Yani bir şey bir kuralsa, bir disiplinse aynı hizadan devam ediyor. Hani hiçbir şekilde inisiyatif alayım, farklı bir bakış açısından bakayım, şunu yapayım, bunu yapayım kesinlikle yok. Kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Sistem işliyor adamlar için güzel bir şey. Ama hani bir Türk mantığıyla düşündüğün zaman gidiyorsun, ya abi şunu bir çözelim diyorsun mesela Türkiye'de. Tamam abi hallederiz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Hani farklı yollardan, farklı güzergahlardan gidebiliyoruz. Ama bunlar diyor ki abi bu lazım, bu lazım. Bu ikisini getir anca o zaman. Bir esneme payı yok. Kendi soruna biraz cevap vermiş oldun. İşte Türkiye ile benzettirdin. Şu anda Japonya'dayız. Japonya'da yaşamaya çalışıyoruz. Buraya ayak uydurmamız lazım. Aslında değil mi? Sisteme ayak uydurulunca biraz alışmanız gerekiyor. Hiçbir şeyi düşünmüyorsun. Yani sana iş kalmıyor aslında. Aynen, tabii. Oh, yani başın ağrımıyor. Yani bizde vardır ya, yani şunu düşüneyim, şuradan bir şey olacak mı, şuradan gelecek mi? Japon gibi yapmak gibi bir deyim var aslında burada. Japon işini dört dörtlük yapıyor geçiyor. Olabildiğince hatayı az yapan bir millet diyebilirim. O yüzden işte o kendini Osman Gazi Köprüsü'nde intihar eden atanlar, harekililer vesaire derken onurlu bir yaşam getiren ölür. Böyle böyle. Hocama döneceğim kamera arkasına. Hocam sizce Japonlar bir kelimeyle nasıl? Kural. Yani sakinliklerine aldanmayın. Aslında içlerinde birer canavar var hepsinin. Biraz alkol verince belli oluyor. Ayşe Hanım sizce Japonlar Bir kelime çok zor ya. ilk aklınıza ne geliyor mesela? Kuralcı diyelim o zaman. Kuralcı. Yani herkes söyledi zaten ama evet kurallara çok önem veriyorlar. Disiplinli insanlar. O İyi bir şey yüzden mi sizce bu? Bence güzel. Kural sevdiğim, ben biraz robot gibi olmasını sevdiğim için aslında geldim Japonya'ya. Çünkü şeyi düşünmeniz gerekmiyor ya. Yarın nasıl olacak? Bu kural yarın değişir mi? Her an herkes fikrini değiştirebilir mi? Den korkmadığınız için burada daha rahat bana sorarsanız. Yani her şeyin kurallı, disiplinli olması benim için daha rahat. Kısa vadede güzel bir şey ama değişen dünya düzenine ayakta uydurulması gerekiyor. Ayakta uyduramayınca o kuralların biraz böyle bir farklı yere geçmesi gerekiyor. Mesela o yüzden Çinlilerin gerisinde kaldılar. Evet, maalesef. Hocam ne diyorsunuz bu analizim hakkında? Ya haklısın tabii ki, doğru. Geride kalıyorlar. Kuralları da bir yerden bozarsan örneğini biz görüyoruz. Biraz da ayak uydurulması gerekiyor. Eğitim sistemleri muhtemelen buna müsait değil. Her şeyi grup halinde bireyi öne çıkarmadan komünite şeklinde yapmaya alıştıkları için kuralları da o şekilde uyguluyorlar. Hiçbir zaman birey öne çıkmıyor. Dolayısıyla bir bireyin öne çıkıp tek başına bir şey geliştirmesi de çok mümkün değil. Mevcut olan şeyi yıllardır, 10 yıllardır mevcut ve iyi yapılan bir şeyi daha iyi yapma yönünde değil. O şeyi herkes en iyi haliyle nasıl yapar? Düşünce yapıları bu. Çok doğru bir şey. Hiçbir şey hatalı yapılmıyor. Her şey çok güzel, mükemmel işliyor. Ama daha iyi yapılabilecek bir şey var mı? Var. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Güzel. Doğru bir tespit. Adresi yanlış koydum diye bankayı yani alamadım. O adres çok sıkıntı. Adres önemli. O bende de şöyle oldu bu arada. Ben gittim adresi normal hani düzgün aldım. Ama benden önce o şehir house'daki odada kalan adam kaldırmadığı için ikametgahı şu an bana hiçbir şey postalanmıyor. Belediyeye gittikten sonra diyeceğim ki bakın bu adam ikametgahını silmemiş. O adam değil, ben buradayım diyeceğim. Yani belediyeden halletmeleri lazım ama hani onu siz tek başınıza yapabilir misiniz tam bilemiyorum. Çünkü şehir havası yetkililerinde vardır resmi belgeler, kim çıktı, kim girdi. Şehir havasla önce konuştuktan sonra belediyeden halletmeniz. Belediyeler çok güzel çalışıyor Japonya'da. En güzel çalışan yerler Japonya'da belediyeler. Çok iyi bir sistemleri var. Ülkenin böyle Edirne'den Kars'a kadar bilgi alıp müsait bir vaktinde biraz daha Japoncanı ilerletirsin. Natto yiyen var mı arkadaşlar daha önceden? Natto hiç denemediniz. Pilavın üzerine koyulan soyanın böyle fermente edilmiş hali. Sizin tepkiler önemli. Bu neydi, bu hardal mıydı ya? Karaşık işte. Mesela Japon her şeyi düşünmüş ya. Ben buradan açmaya çalışıyorum. Japon diyor ki kardeşim şunu şöyle yapacağım. Hepsi standart. Ne yapıyor bunu? Nerede yiyor genel olarak? Sabah kahvaltıda. Japon genelde bu soya fasulyesini çok yer. Sade çok yemiyorlar. Pilavın üzerine koyuyorlar. Yumurtayla karıştırıp yiyenler var. Evet, sanki eşimi görür gibiyim şu anda. Buna kokuyor diyorlar. Nasıl kokusu? Kokuyor. Biraz daha kokla. Uhu yani 404.
Fermente edilmiş ürünleri Japonlar çok kullanır. Hocam siz de iyi bilirsiniz ki fermente edilmiş ürünler insanın sağlığına, vücuduna aslında çok yararlıdır değil mi? Uzun vadede. Antioksidan deyip çok da uzatmadan cevabını verdi hocamız. Açın ağzınızı. Bende her hizmet var. Gel bakalım Parlafonse abi. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Cem kanalı olarak çok düşünme, direkt ye. Oh, afiyet olsun. Böyle vıcık vıcık olduğuna bakmayın. Hep böyledir bu. Geliyor. Buyurun. Kahve gibi. Normal mi bilmiyorum ama kahve tadı aldım. Bakalım 20 yaşındaki birinde nasıl bir etki çıkacak. Afiyet olsun. Çok kötü değil de çok güzel bir şey de değil ya. Lezzet aramayın. Japon yemeklerinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Lezzeti ön plana çok koymazlar. Sağlık yönünden biraz düşünebiliriz. Tamam, lezzetli olan yemekler var. Bizim yemekler biraz daha hani böyle lezzetlidir ya, lezzet ön plandadır. Burada Ya sıkıntı yok bence yani. sağlık yönünden. Yenir. Sağlık ara sıra yenebilir bence. Her sabah pilav üstü Her sabah yemem yani. cevabımı aldım. İstemeye de şöyle bir afiyet olsun. Oh. Elimle besliyorum Japonya'da Türkleri. Takashi Hanım çok güldü, ona da vereceğiz şimdi. Nereye gidiyor? Gel. Tadı o kadar kötü değil de bir koku, o kokunun tadını aldım ilk Koku, başta. evet koku geliyor. Sağlık, antioksidan. Tadı o kadar kötü değil. Buradan sonra hep beraber güzel bir ocakbaşı yapıyoruz. 私はいつも食べてますよ。 Ama benim elimden içeyim. Evet, bakalım bir de tepkisini merak ediyorum. Nasıl bir tepki verecek? Afiyet olsun. Ha, ye. Aynen. Öyle. Okey. 美味しい。 O işi. Evet, bir Japon hanımefendiden de böyle bir tepki geldi. Dikkat ettiyseniz hani beğense de beğenmese de hep bir o işi lafı çıkacak. Burada göstermeye çalıştığım şey buydu. 海苔と一緒に食べたら美味しいです Aa, よ。 nori ile mi? Yapalım, gel. Şimdi tuz tüketimi olmadığı için Japonlarda genel olarak tuzu nereden alıyorlar? Mesela iyotu. Bu yosun yaprağından denebilir. Bunu genelde sushi'lerde, sushi restoranlarında yapıyorlar. Böyle araya koydu. Ben mi yiyeyim? Okey. İntikam alıyor gibi şu an. Yeşil çay ağza yapışıyor bu ya. 美味しくない。 Ben şu işi. Ben genelde her şeyi yediğim için benim için sorun değil ama şu yeşil çayı içmenizi tavsiye ederim. Sindirimi rahatlatıyor. Genelde Japonlar çok su içmez. Evet, bu yeşil çay. Eşimin içtiği en çok yeşil çaylardan bir tanesi bu. Enteresan şekilde benim hoşuma gitti. Güzelmiş ama. Yalnız güzel. Uyuşuyor. Lezzetli. Kameralar kapalıyken bu yemekler nereye gidiyor diye soruyordunuz. Lezzetli. Lezzetli. Tatlıya gel. Jöleli bunlar yeni çıktı. Yaz aylarında Japonya'da hissettiğiniz gibi bir sıcak, nem, aslında nem buranın sıkıntısı. Japonlar olabildiğince vücudu yormayan ve böyle sulu sulu meyveleri biraz yemeyi seviyorlar. İstediğinizi alın. Burada hemen ayaküstü yiyeceğiz. Bizde anında görüntü şov. Böyle denemiştim. Ben 12 parça 18 dolara mı ne geliyor öyle bir şey. Helal mi? Helalmiş ayrıca öyle bir bilgi geldi. Helal sertifikası yok ama içerisinde sıkıntılı bir ürün yok diyelim. Onigiri yediniz, takoyaki yaptınız, takoyaki yediniz. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı en yakınımdakilerden istim de öğrencilik yaşamlarınızda başarılar diliyorum. Herhangi bir sorunuz olur, derdinizse. Bizde de hep böyledir ya, dert sıkıntı. İyi şeylere hiç gelmezler. Şaka. Herhangi bir sorunuz, derdiniz olur. Bana da yazabilirsiniz, aşağıma da yazabilirsiniz. Kamera arkasındaki arkadaşlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Sürekli çalışan Ayşe Hanım'a da bir yerden bir yere koşturuyor şu anda. İmkan sağladığı için de bizi buraya kadar getirdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. 2 sene oldu değil mi? Beraber Oldu, böyle bir evet. şey. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Yaşlandık. Öyle demeyelim. Ayşe Hanım sayesinde de işte böyle Japon şirketin içerisine giriyoruz. Eğitim hayatıyla alakalı bir şeyler gösteriyoruz. Bence faydalı oluyor. Okulun içerisinden böyle bir video görmek, bir şeyler anlatılması, izleyince örneği de olmadığı için İlk başta işte insan kafasındaki temel sorular gideriyor aslında. geldiğimde 2018'de okulda kimse yoktu. Ben biraz kendi başımda hep buralardan çok adım attım, geçtim, yürüdüm. Biraz ne yapacağım, ne edeceğim, kendi başımayım. Daha Türkiye'deyken sizin videonuzu izleyip ya acaba ben de hani gider miyim gitmez. O zamanlar çünkü biraz daha insanın kafası karışıktı yani benim en azından. İzledikten sonra burada bulunmak da biraz da tuhaf hissettiriyor insana. Daha 6-7 ay öncesinde ben Türkiye'deydim. Onu geçtim. Sizin videonuzu izliyorum. Ya dur bir bakayım, bir başvurayım.
gibi düşündüğüm zaman evde, Türkiye'de bilgisayar başında izleyen değil, direkt Tokyo'da, Japonya'da sizinle beraber videoda duran birisiyim şu an. Güzel, Çok güzel gerçekten bir tuhaf geliyor bana. tecrübe olacak. İşte istediklerinizi dünyanın bir ucunda umarım gerçekleştirebilirsiniz. Katkı sağlamaya çalışıyorum. Genel olarak biraz yardım etmek istiyorum çünkü bilinmiyor. Yol da gösterilmesi lazım. Buradan aynı şekilde Ayşe Hanım'a, katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ahtapotları, takoyakileri hepsini yedi. Şimdi kimçinin üzerine mısır koymuş. Onu yiyor. İştahlı birisi kendisi. Eski videolarımızda da Takahashi Hanım, Ayşe Hanım'la konuk olmuştu. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Kyo, domo arigatou gozaimashita. こちらこそありがとうございました Dozo, dozo, dozo. Ben sana teşekkür ediyorum yani. Ne demek? Böyle deneyim yapmak yani çok hoş. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda büyük ihtimal farklı şehirde olacağız gibi. Evet. Ayşe Hanım. Sürpriz. Hype verirseniz hype çıkmış. Hype verip beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. Katılan herkese öncelikle teşekkür ediyorum, gelen herkese. Bundan sonraki videolarımıza da katılımlarınızı bekliyoruz. Takomuzla beraber. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz. Biz kaçtık.